Arkadaşım vefat etmişti. Ben Kadıköy'den Bahçeli Evler'e gideceğim. Tramvaya bineyim dedim. Aman tanrım, balık istifi gibi. 2 saatte mi 3 saatte zor buldum orayı. Ondan sonra neyse görevimizi yaptık, geri döndük. O arada yeğenim aradı, dedi teyze niye bizim köye gelmiyorsun? Çıktım geldim. Baktım köy çok güzel. Orada da artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Kendime bir iki kıyafet aldım, çıktım geldim buraya. Gelince baktım her şey güzel. Dedim yeğenime bana bir ev bulun burada. Telefon açtım çocuklara, eşya meşya da istemiyorum hiçbir şey. Ben buraya yerleşiyorum. Yani anlayacağın 60 yaşından sonra sıfırdan başladım. Hayat hikayem bu. İstanbul benim için çok özel. Gerçekten güzel. 24 saat yaşanırlığı var oranın. Her anı güzel, her yaşın gidebileceği yerler var. Her insana hitap edecek yerler var. Seviyorum. Mesela ben bunu aldığım zaman doğru Galata Mevlevihanesi'ne giderdim. Hoşuma giderdi. Neyi dinlemek hoşuma gider. Eskiden beri Neyzen Tevfik'i babam bize dinlete. Onlarla büyüdük. İstanbul doğasıyla, deniziyle, her şeyiyle güzel. Adaya gittik, bugün adada mahsur kaldık. Yağmurda, fırtınada, vapurlar çalışmaz. O bile güzeldi. Ben en küçük şeyden mutlu olan bilen bir insanım. Seviyorum, İstanbul başka benim için. Ama İstanbul'u yine kötülemiyorum. İstanbul özlüyorum zaman zaman. Gitmek istiyorum. İstanbul başkadır. Tarihiyle, her şeyiyle. Mesela giderim sırf çay içmek için Pierlotti'ye çıkarım, bir kahve içmeye. Çamlıca'ya çıkarım sırf o eski sanat müziğini dinlemeye. Seviyorum, biraz daha serserilik de var ruhumda. İstanbul her dönemi taşıyan bir yerdir. Bir tarafa bakıyorsun Bizans, bir tarafına bakıyorsun Osmanlı, bir tarafına bakıyorsun daha eskiler. Seviyorum yani. İstanbul benim için aşktır, tutkudur, her şeydir. Bir de en güzel dönemim İstanbul'da geçti, gençlik dönemi. En tutkulu aşkı orada yaşadım. Sayın yolcularımız, Boğaz'ın her iki yakasını denizden ve çok yakından görmek isteyenler için 1,5 saatlik Boğaz turu yapıyoruz. Burada zaman kavramı yok. İstanbul'da bir şeylere koşmak zorundasın, yetişmek zorundasın. Gelmek istediğinde geliyorsun. Yani biyolojik saate bağlısın.
Biyolojik saatin uyandığın zaman, uykun geldiğinde yatıyorsun. Uykun bittiğinde kalkıyorsun. Acıktığında istediğin zaman şu saate yetişeyim yok. Tamamıyla biyolojik saatine bağlısın. Bu. Bir yerlere koşturmuyorsun, bir yerlere aman aman yetişeceğim demiyorsun. Öyle an oluyor ki mesela günün ne olduğunu bilmiyorum. Bazen soruyorum çocuklara. Çocuklar bugün neydi? Veya saat kaç? Yetişecek bir yer yok burada. Kalkıyorsun evindir, bahçendir. İş yerin 2 kilometredir. Yol açık. Araba problemin yok. Bir araban varsa geliyorsun yoksa köylüler sürekli şehire gidip geldiği için onlar diyor hadi teyze atla götüreyim der. Bir kuruş parayla parasız da gezebiliyorsun. Çünkü ihtiyacın yok. Sebzem var, meyvem var. Burada İstanbul'dan daha lüks yaşıyoruz. Yemek bakımından. Daha organik, daha güzel. Daha sağlıklı. Evde hiçbir şeyin yok mu? 2 odun at, ateşini yak, sacı koy üstüne. Çık bahçeden 2 domates, 2-3 tane biber at üstüne. Zaten karnını doyurursun. Yani İstanbul'da mümkün değil. Parasız sokağa çıkamazsın. Paran olmayınca da belli bir sınırlı yaşıyorsun. Geriliyorsun ister istemez. Zor. Burası kolay. Hele şurası şu köy. Başlı başına bereket. Yani burada hiç kimse meyveye, hiçbir şeye para vermiyor. Narlar öyle. Kayısı zamanı öyle. Her şey dolu. Gözün doyuyor, ruhun doyuyor. Yani benim canım bir mandalina istedi. Gidin 1 kilo alayım yok. Gözünün önünde ağaçta bak nar. Yemiyorsun bile. Gözün doyuyor, ruhun doyuyor. Ama İstanbul'da gözün de aç, ruhun da aç. Bu. Ötesi yok yani. O yüzden iyi ki gelmişim buraya diyorum. İyi ki burayı seçmişim. O gökdelenler diyeyim mi diyeyim eski tabirle. Bu onu da diyemiyorum ki. Büyük büyük binalar işte. 10 katlı 20 katlı binalar. Abi arkadan kapını kilitlemeden yatamıyorsun. Bir de toprağa dokunamıyorsun. Ağaca, yeşilliğe dokunamıyorsun. Buraya dünyanın yağmuru yağsın. Çekiyor sel olmaz burada. Toprak çekiyor. Toprak neleri çekiyor? Toprak nelere kadirdir? Toprak abi toprak. Dokunacaksın o toprağa. Böyle o taşa. Dokunacaksın. Dokunmadan hiçbir şey olmaz. Düşün şifreyle sen evine giriyorsun. Kameradan kimin geldiğini görüp içeri alıyorsun. Megafonla sesleniyorsun. Abi ya nereye gidiyoruz? Kapını açacaksın, yüz yüze görüşeceksin o insanla. Ben bunu anlamıyorum. Bu insanlar nasıl yaşıyor? Tabii ki psikolojileri de bozulur. Toprağa temas etmiyorlar ki. Yani bir defa bu ayaklar bir toprağa değecek. Elleri bir toprağa değecek. O şifreler cezaevi gibi. Ne o ya? 40 tane kilit arkada. Bir de o şifreler. Bana göre bir yer değil orası. Allah yardım etsin orada yaşayanlara. Moralleri kim bilir nasıldır.
O eski mahalleleri vardı, eski sokakları vardı. Komşuluk ilişkileri burası gibiydi. İnsanlar geçerken mutlaka bir selamlaşırdın. Bizim orada olduğumuz dönemler. Ama şimdi yabancısın. İstanbul'da alttaki komşunu tanımıyorsun, üsttekini tanımıyorsun. Bu kadar korkunç bir şey olabilir mi ya? Kime güveneceksin? Tabii ki o kilitler olur, cezaevi kapısı gibi. Tabii ki olur. Çünkü sağını solunu tanımıyorsun. Hayır, anormal bu. Hiç de normal değil. Güven çok önemli ya. Güvenin bittiği zaman sen de bittin demeksin. Kime güveneceksin? Komşuna güvenmeyeceksin. Anana, babana, kardeşine, arkadaşına, sokakta yürüdüğün insana. Ya biz Allah'ın selamını veriyorsun. Ne düşünürsen düşün. Ya hepimizin inandığı bir Allah'tır. Onun için bir selam ver. Hayır abi ya. Böyle milletin bir burnu havada bir ego. İstanbul'da bakkala inmek için, bakkal evimin altındaydı. Bakkala inmek için giyinmek zorundaydın. Tabi her gün değişik giyinmek zorundasın. İşte o topluma, o şeye uymak zorundasın. Bir kalıba giriyorsun. Kendini zorluyorsun. Ama burada değil. Çek şalvarı sırtına, ayağına giyin. Ya ben özgür olmak istiyorum. Rahat olmak istiyorum. Bir kalıba girmek istemiyorum. Ruhum serseri çünkü. Ben şurada bidonun içinde ateş yakıp bir şey yemek istiyorum yani. Kış ortasında yağmur yağsın tepemde. İstanbul'da nerede yapacaksın onu? Mümkün mü? Vallahi gardırobumda 5 valiz kitabım var. Çeyrek valiz eşyam, giyineceğim var. 3 tanedir. Hepsini attım. Şey yaptım. İstanbul'dakini bırak verdiklerimi verdim. Geri kalanları da burada saksı yaptım. İnternete açtım bir gün. Bunlar nasıl yapılıyor? Kot pantolonlarımı, bilmem neleri hepsini saksı yaptım. Betonladım, saksı yaptım. İçine toprağı doldurdum. Bir güzel çiçek diktim. Eskiden benim en az 30 tane şey vardı. Çarşaf takımlarım vardı. Nevresim hepsi takım. Bir tanesi olmazsa olmaz. Şimdi yok abi. Kaç kişiyiz evde? 3 kişiyiz. 2'şer tane var her birimizin. Bir de yedek misafir için vardır. Gerisini hepsini dağıttım. Hiçbir şey koymadım. Kullanamayacağım bir eşyayı evde tutmuyorum. Gereksiz. Eski köyün bütün çöplerini topladım. Etrafta saksı yapabileceğim bir şey kalmadı. Geçen Nur'la dolaşıyoruz kız kardeşimle. Bir klozet kapağı bulduk. Nur dedi alalım al bu, ben bundan bak ne yapacağım dedim, yürü. Aldık. Evde kola şişeleri vardı. O kola şişelerini kestik. Onun tabak yaptık alta. Pet kola şişelerini dizdik. Çöpe gitse doğa eritmiyor ki onları. Plastik. Sabahleyin kalkıyorsun, işe gidiyorsun. İşten akşam o yorgun argın gel eve, koştur koştur yemek yap, ortalığı topla, onu yap, bunu yap. Küt düşüp yatıyorsun. Yani robottan bir farkın yoktu ki. Bir insan olarak bir yere git, eğlen, ne bileyim, bir sinemaya git. Tiyatroya gitmeyeli kaç yıl oldu?
En az 10 yıl oldu. Halbuki ayda bir defa bir tiyatroya, bir sinemaya giden bir insandım. Yok şimdi. Gitmek de bir başlı başına bir külfet. Çocukluğumda Silvan'dan Diyarbakır'a tiyatroya giderdik. Babam götürürdü. İlk o 9-10 yaşlarındaydım. İlk şeyi izledim. Teneke ve Nalınları izledim. Hala da günümüzde hala da oynanıyor o Nalınlar. Teneke. En son gittiğim şeye gittim. Şahları da vururlar. Nalınlar yanılmıyorsam bir köy öğretmenini anlatıyor. Köyü anlatıyor. Müfettiş köye geliyor. Teftiş ediyor işte. Doğu illerinden bir yerin köylerinde. Müfettiş öğretmene soruyor. Diyor ki nasıl ısınıyorsunuz? Hoca da artık şey yapıyor. Çocukların birine diyor ki çocuğum sen söyle. Diyor ki tezekle. Şey diyor ki müfettiş diyor tezek nedir? Diyor hocam tezek bir boktur. Kalorisi yok, kokusu çoktur, kalorisi yoktur. Tiyatro başlı başına bir şey. Sinema gibi değil ki. Yüz yüze o anki sanatçının düşün ki şeyi bir kelimeyi unuttu. Nasıl toparlayacak, nasıl edecek yani? Tiyatroyu seviyorum. Bilal Hoca'ya söyledim. Bu tiyatronun etrafını biraz bir şeyler yapsak. Bilal Hoca ile bir bayan gelmişti. O da hocaydı herhalde. Tanımıyorum. İlk defa gelmişti. Heykel tarzında dedi bir şeyler yaparsanız. Yani mitolojiye uygun şeyler yaparsanız. Kafamda o işte biraz para biriktirebilirsem İstanbul'a gidip malzeme alacağım. Yapacağım onu. Ondan sonra şimdi hadi kottan kumaştan idare ediyoruz da antik tiyatroya da onlar olmaz. O yüzden ciddi şeyler almam lazım. Biraz da para biriktirmem lazım. Biraz iş olursa İstanbul'a gitmem lazım. Tiyatro benim için çok şey. Yaşamın gerçeği, yaşamın kendisi, hayatın kendisi. Ya şehirlerde gidebileceğin tiyatro bile, keyfi bile yok. Şuradaki oturacağın, şu taşın üstünde, şu dayanacağın. Onun keyfi bir başka. Düşün binlerce yıl önce şuralar kuruluyor. Benim çocukluğumda gittiğim sinema vardı, sinemalar kapandı. Burada okuyacak zaman çok. İstanbul'da zamanın yok. Sabah kalkıyorsun. İşte yatağını topla, etrafını topla. Koştur koştur işe koşuyorsun. Hadi vapura yetiş. Hadi bilmem oradan arabaya yetiş. Kendine zamanın yoktu ki. Kendine ayıracak zamanın yok. İşe gidiyorsun. İş akşam dönüşü yine o koşturmaca. Arabasıydı, vapuruydu bilmem nesiydi. Alışverişini ediyorsun. Eve geliyorsun. Oradan da hadi yemekte, temizlikte, işte, güçte bitap düşüp yatıyorsun. Hayatın geri kalanı nerede? Yeşillik desem buna her taraf yeşillik. Zeytinin meyvesi, çarşıdan meyve almıyoruz ki. Sokakta yürüdüğün zaman al kopar at ağzına. Yani bunu yıllarca özlemişiz ki. İstanbul hayalimdeki gibi kalsın.
O güzel anılarım öyle dursun. İstanbul, ifade edemiyorum ki İstanbul'u. Tutkudur diyorum size, başka denilecek başka bir şey yok. Yine gideceğim gibime geliyor. İstanbul dediğime göre. Gözlerimde hatıran, kulağımda kahkahan. Senden haber sanıyorum, kapım çalındığı an. Senden haber sanıyorum, kapım çalındığı an. Dile benden ne dilersen, dile benden ne dilersen. Şimdi geçen bir İstanbul'dan gelen bir arkadaşım vardı, o gördü. Dedi ya Zehra, ellerin manikürlüydü, ne oldu? Şu ellerin haline bak. Kızım dedim, İstanbul'dayken ellerim güzeldi ama kafam çatlaktı. Ama şu an ellerim çatlak ama kafam yerinde. Bunu tamir edebilirsin. Birkaç gün dikkat edersin, vazelini sürersin, bakımını yaparsın. Düzeltirsin. Şu çatladı mı ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Yani ruhen de dinginim. İstanbul'daki gibi panik atak olmuştum ya. Gece yatarken ha hırsızdı ha bilmem neydi. 40 kilit vuruyordun kapıya. Ama şu an Akif geldi, kardeşim geldi, abla anahtar şeyin saksının altında. Bütün köy bilir. Bütün köyün biliriz kimin evinin anahtarı nerededir. Bir de hep vermeye alıştığımız için almak ağrımıza gider. Hani işimiz işin lüksünde değiliz. Acil ihtiyaçlarımızı karşılamak. Kimseye yük olmamak bu saatten sonra. O yüzden herkesten uzak. Kimse halimizi bilmesin. Kendi başımızın çaresine bakalım. İşte başardık da. Güç birliği derler ya. 3 kardeş oturduk, sağ olsun erkek kardeşlerimiz de yardımcı oldu. İşte 3 kardeş sırt sırta verdik. İyiyiz yani. Evde yaptığımız turşuydu işte, reçeldi, ıvırdı zıvırdı yaptığımız ürünleri. Kendi bahçemizin ama. Dışarıdan bir şey almıyoruz, sadece reçelde bir şeker alıyoruz. Gerisi kendi ürünümüz. Bakıyorsun her taraf bir tarih, her taraf bir anı. Bir insan bir hikaye ya, başlı başına bu. Binlerce insan yaşamış, gelmiş, geçmiş burada. Kim bilir neler oldu. Şu mesela gördüğün yıkık evde düğün mü oldu, doğumlar mı oldu, ölümler mi oldu? Her şey yaşandı burada. Ama şu an bakıyorsun hüzün veriyor insana. Öyle bir mekan. Başka bir şey değil yani. Ya şu an üzülüyorum, baktıkça üzülüyorum. Kim bilir neler yaşandı burada. Ne aşklar yaşandı. Ne ölümler yaşandı. Ne bileyim. Ya insana gerçekten hüzün veriyor. Bakıyorsun şu güzelliğe bak. Doğa, yemyeşil her taraf. Her taşta bir anı var. Her taşta bir tarih var. Her taşta bir çizgi var. İnsanların anılara saygısı yok. Bu insanların doğru dürüst anıları yok ki. Saygısı olsun. Yani şu taşta bile baktığımda yani mutlaka bir dokunurum. Ya bu hangi usta yaptı bunu acaba? Hani o kadar aman aman bir bilgim yok. Ama kim bilir kimin emeği o. Yani o boyuttan bakmıyorsan emek boyutundan da bak. Emek. Şu işi yapıncaya kadar adam kaç çekiş salladı şuraya.
Şu koca taşa baksana, şu taşların şeyine. Emek, kimsenin emeğine de saygısı yok. O yüzden yani benim ailede bana dokunmatik derler. Bir şeye mutlaka dokunacağım ki onu hissedebileyim. Taş olsun, toprak olsun, eşya olsun, insan olsun. Hayatta ben kimseye diyemem, ben seni seviyorum. Dokunduğum zaman ailem bilir. Sevdiğimi hissetmiştir o dokunduğumda. O dokunurum, mutlaka dokunurum. İşte böyle bir garip bir insanım, ne diyeyim. Ömür dediğinle dün 20 yaşındaydım, bugün 63 yaşındayım. O kadar zaman çabuk geçiyor ki önemli olan onu güzel değerlendirmek. Bu Allah'ın bize verdiği kısa ömrü güzel değerlendirmek. Güzel yaşamak, koşturmadan, şey etmeden. Annem dünya senin olsa gireceğin yer boyun kadar. Başka. Sofralar kur, kuzular koy. Yiyeceğin şey yemek miden kadar. Başka. Nereye götüreceksin? Ne yapacaksın bunları? İhtiyacını karşıla, gerisini boş ver. Ömrü hayatına bak. Eşinle, çocuklarınla, ne bileyim, yalnız da yaşıyorsan hayatını dolu dolu yaşa. Bu ömür bir daha ikinci kez verilmiyor insana. Değmez. O yüzden güzel yaşayın. Yaşadığınız anı ama dürüst, doğru dürüst, dolu dolu yaşayın. Annem mala değil, benim dedem şunu derdi: insana yatırım yap. Gittiğin şehirde selam verebileceğin, kapısını çalabileceğin bir dostun var mı? En büyük servetin odur. En büyük servetin o. Sen şundan eminsen, bir daha buraya geldiğimde rahatlıkla Zehra ablamın kapısını çalabiliyor muyum? Benim için en büyük servet budur. Paranın pulunu ne yapayım ben senin? Sevgi nedir ya? Sevginin tanımını yapar mısın? Sevgi koşulsuzdur. Eğer karşılığını beklersen ticarete giriyor. Al gülüm, ver gülüm. Aldım, verdim. Sevgi koşulsuzdur. Sevginin tanımı yok. Nedir? Benim tek istediğim insanlardan birbirine karşı saygı, sevgi. Bu olmadığı sürece ne toplumda yerin olur, ne evinde olur, hiçbir yerde olmaz. Saygı, sevgi. Seviyorum, insanları seviyorum. Dünyanın hangi şehrine gidersem gideyim, ben oralıyım abi. Köylü de değilim, kentli de değilim. Bulunduğum şartlarda mesela köylüysem köylü, rahatlıkla köylü olabilirim. Şehirliyse şehirli olabilirim. Ama yine de köy bir başka. İsterdim ki İstanbul'da olsun bu huzur. Benim yaşadığım dönem gibi olsaydı keşke. Buralara gelmeseydim. Gözlerinde hatıran, kulağımda kahkahan. Gözlerimde hatıran, kulağımda kahkahan. Senden haber sanıyorum, kapım çalındığı an. Senden haber sanıyorum, kapım çalındığı an. Dile benden ne dilersen, dile benden ne dilersen. Seviyorum seni ben, karşılık beklemeden.